Merhaba sevgili öğrenciler. Ben Bülbül Öğretmen. Eğitim kanalıma hoş geldiniz diyorum. Bu videomda sizlere ondalık gösterimleri karşılaştırma konusunu anlatacağım ve örnek sorular çözeceğim. Soruları çözerken hem de konuyu işlemiş olacağız. Hemen başlayalım birinci sorudan. 1 tam binde 303 var. 1 tam binde 33 var. 1 tam %33 var. Buradaki ondalık kesirlerin büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir diyor. İlk önce ondalık gösterimlerin tam kısımlarına bakalım. 1 tam, 1 tam, 1 tam. Hepsi aynı. O yüzden kesir kısımlarına göre karar vereceğiz. Fakat kesir kısımları bakın birincisinde 3 basamak var, diğerinde 3 basamak var ama en sondakinde 2 basamak var. Ben size burada şunu tavsiye ediyorum. En sondakinde 3 basamak haline getirin. Daha kolay anlarsınız. Nasıl getireceğiz? Biliyorsunuz ondalık gösterimlerin arka kısmına bir sıfır koyabiliriz. Buraya sıfır koymak bu ondalık gösterimin değerini değiştirmiyor. Biraz genişletmiş olduk. Yani 10 ile genişletmiş olduk aslında. Yine değeri aynı. Şimdi ayırt etmek daha kolay. Bakın virgülden sonra 303 var. 0,33 var ve 330 var. Şimdi en büyük hangisi oldu? Şuradaki en sondaki. Yani 1,33 vardı değil mi? Esas olarak buydu. Biz onu genişlettik. Demek ki en büyük 1,33. Yani A şıkkı olabilir, B şıkkı olabilir. C olamaz, D de olamaz. Bunlar elendi. Sonra bunu yazdıktan sonra bakın 303 diğerinden daha büyük. O zaman A şıkkı olmalı çünkü 1,303. İkinci sırada en küçük 1,33 yani 1 tam binde 33. O zaman cevabımız A şıkkı oldu. B şıkkını da eledik. Şimdi ikinci soruya bakalım. Aşağıdaki ondalık kesirlerden hangisi 3 tam onda 2 ile 4 tam binde 3 ondalık kesirleri arasında değildir diyor. Şimdi bakın 3 tam ile 4 tam arasında olacak. Bu A şıkkındaki evet bunların arasında girebilir. 3 tam onda 4. Bakın 3 tam onda 2'den büyük. 4 tam binde 3'ten küçük. Bu girebilir. 3 tam binde 503. Bu da girebilir. 4 tam binde 12. Şimdi bu girebilir mi? Giremez. Niye? Çünkü 4 tam binde 3 burası bakın. Bu daha büyük. Yani bu daha ileride olur. O zaman burada cevap C şıkkı olmalı. 4 tam binde 1 girebilir. Şimdi karıştırmamak için şunu da yapabilirsiniz. 3,2'yi yine yanına 2 sıfır ekleyip bu hale getirdikten sonra bunu da bu şekilde yazdıktan sonra şunları da yine üçer basamak haline getirip mesela 3,400 evet bakın girebiliyor. Böyle de görebilirsiniz yani. Cevabımız C şıkkı oldu. Üçüncü sorumuz 0 tam onda 2, 1 tam onda 2, 0 tam %25 ondalık sayıların küçükten büyüğe sıralanmış hali hangisidir diyor. Yine ben şunu öneriyorum. Virgülden sonra 2 basamak olduğu için burada bunu da 2 basamak haline getirebilirsiniz. Bu zaten büyük. Çünkü bakın bir tam var zaten. Bunlar 0 tam 0 tam. Bu zaten en arkaya gelecek. En büyük yani. Ama isterseniz 2 kişi haline getirin ama gerek yok. Çünkü buradaki tam kısmından anlıyorsunuz. O zaman bu en arkaya gelecek. Şimdi bunlardan hangisi küçük? Bakın virgülden sonra 20 ve 25. 20 daha küçük. Yani 0 tam onda 2 en başa gelecek. En küçük olacak. Sonra 0 tam %25 ve en büyük 1,2. 1 tam onda 2 olacak. Yani cevap burada A şıkkı olacak. Diğerleri uygun değil. Dördüncü sorumuza bakalım. Şekildeki üst geçidin yüksekliği 4 tam binde 415 metredir. Yükseklikleri verilen aşağıdaki kamyonlardan hangisi bu üst geçidin altından geçemez diyor. Üst geçit 4 tam binde 415. Şimdi A şıkkındaki 4 tam binde 408 evet buradan daha küçük bu geçebilir. 4 tam binde 421. Bakın bu yükseklikten daha fazla B kamyonunun yüksekliği. O zaman B kamyonu buradan geçemez. İşaretleyelim. Bu geçebilir çünkü 3 tam zaten. 4 tamdan zaten az bu. Bu da aynı şekilde. Bu da geçebilir. Beşinci soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi 5 tam binde 342 sayısından büyüktür diyor. Şimdi A şıkkında 4 tam diyor. Zaten bu küçük yani. A şıkkı elendi. 5 tam 339. 342'den küçük bu. 339 sayısı. Ha bir de şunu söylemeyi unuttum. Sevgili öğrenciler basamak basamak da karşılaştırabilirsiniz. Yani nasıl? Mesela 5 tam 5 tam. 5 var 5 var. Sonra 3 ve 3 aynı.
Burada 4 var. Burada 3 var. O zaman bu büyüktür. Böyle tek tek de karşılaştırabilirsiniz. Devam edelim. 5 tam 35 yazıyor. Yani %35. Hemen buna bir sıfır ekleyip 350 yaptık. Buradan büyük bu. Değil mi? Evet oldu yani. Cevap C şıkkı oldu. Çünkü biz büyük olanı arıyorduk. O zaman demek ki 5 tam %35 buradaki 5 tam 1342'den büyükmüş. 5 tam bunu da şöyle bir sıfır eklediğimizde 340 oluyor. Küçük oluyor yine. Cevabı işaretledik zaten. 6. soruya bakalım. Aşağıdaki gösterimlerin hangisi en küçüktür diyor. Şimdi bunlar ondalık gösterim olarak yazılmış ama bunları da ondalık gösterim olarak yazmamız lazım. Şimdi 2 bölü 5 ne yapabilirim? İlk önce paydasını 10 yapabilirim. 2 ile genişletirim yani. Eşittir 10 oldu. Burası 4 oldu. Yani 10'da 4. 0 tam 10'da 4. Diğeri 25 ile çarpıp 100 yapabilirim bunda. 4 çarpı 25, 3 çarpı 25. Ne oldu? 75 bölü 100 oldu. Yani 0 tam %75. Şimdi hangisi en küçük? Şunu bakın virgülden sonra 2 basamak haline getireyim. 60 yapayım. Bunu da 40 yapayım. Şimdi bakıyorum 60, 40, 69 ve 75. Hangisi en küçük? Şurası oldu değil mi? 0 tam 10'da 4 yani. O zaman cevap B şıkkı. 2 bölü 5 kesri diğerlerinden küçükmüş. 7. soruya bakalım. Yukarıda verilen ondalık sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayınız diyor. Şimdi 12 tam 10'da 4 virgülden sonraki bölümlere bakıyorum. Başındaki tam kısımlar aynı zaten. Şimdi bu 1 basamak, bu 3 basamak. O zaman bunu da 3 basamak yapayım. Şunu da 3 basamak yapayım. Şunu da 3 basamak yapayım. Şimdi bakalım. Küçük en küçük 12,400 oldu. 418, 470 ve 0,40. O zaman buradaki en küçük değil mi? Yani neydi onun aslı? 12,04'tü. Bu elendi. Yani bunu yazdık demek istiyorum. Sonra bakıyorum 400 diğerlerinden daha küçük. Yani 12,4'tü bu. Bunu da yazdık. 418, 470. O zaman burası 12 tam 1418 ve en büyük 12 tam %47. İlk hallerini yazdım. Yani bu şekilde de yazabilirsiniz. Sıfırı koyabilirsiniz. Fark etmez. Ve bu şekilde küçükten büyüğe doğru sıralamış oldum. 8. soru. Yukarıdaki ondalık gösterimleri büyükten küçüğe doğru sıralayınız diyor bu kez. Şimdi bakıyorum yine 3'er basamakta. Bu şurada 3 basamaklı olduğu için bunları da aynı şekilde yapayım. Ve böylece daha kolay anlayayım. Çünkü baştaki tam kısımlar aynı olduğu için mecburen virgülden sonraki bölümlere göre ayırt edeceğim. Şimdi virgülden sonra 200, 240, 98 ve 180. En büyük hangisi bu? 42 tam yanlış yazdım. 42,240. Bu en büyük. Sonra 200 var. 42 tam onda 2 idi o. Evet bunu da yazdık. Sonra 180 var. Yani 18'di o. 42,18'di. Sonra en küçük kim var? 42 tam binde 98. Bu şekilde sıraya koymuş olduk. Şimdi bir de sayı doğruları var. Sayı doğrularında ne yapacağız? Bir örnek sorumuza bakalım. Yukarıdaki sayı doğrusunda 11 ile 12 arası 10 eşit parçaya ayrılmıştır. Buna göre t'ye karşılık gelen ondalık kesir için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi kesrimizi yazalım. 11 tamdan ileride, 12 tamı geçmemiş. 11 ile 12'nin arasında. Kaçıncı adımda? 11'den sonra bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. adımda. O zaman t eşittir 11 tam onda 7 oluyor. 11 tam onda 7. Bu doğru. 11 tam %70 olarak da yazılabilir. Doğru. Yanına bir sıfır koyduğumuzda koyabiliyoruz çünkü. Bu da yazılabilir. Onda birler basamağında 7 rakam vardır. Doğru. Virgülden sonraki ilk basamak onda birler basamağı. 11 tam %67 ondalık kesirinden küçüktür diyor. İşte bu yanlış. Büyük çünkü. O zaman bizim cevabımız burada D şıkkı oluyor. Son soruda da yine sayı doğrularım var. Aşağıdaki sayı doğrularında gösterilen ondalık gösterimleri bulunuz diyor. 3 tam onda 1 oluyor burası. Çünkü 10'a ayrılmış. 3 ile 4 arası ve birinci adımda. Şimdi şu sayı doğrusuna dikkat edin. 2,8 ile 2,9'un arası 10'a ayrılmış. O zaman ben şöyle yapmalıyım. Daha kolay bulmak istiyorsanız birer tane sıfır eklemenizi öneriyorum. Yani 80 ile 90 arası oluyor şimdi. Daha kolay bu şekilde yazabilirsiniz.
81, 82, 83, 84, 85, 86, 87. Yani 2 tam %87 oluyor. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.